İran'da ortalık iyice karıştı ve korkulan oldu. Bu defa rejim yanlıları sokağa indi. Ekonomiyi protesto için esnaf tarafından başlatılan eylemler esnafın sokaktan çekilmesiyle renk değiştirmiş ve rejimi protesto eylemlerine dönüşmüştü. Elbette ABD ve İsrail her zaman olduğu gibi bu fırsatı da kaçırmadı ve İran rejimini değiştirmek için her türlü faaliyeti kullanmaya ve yapmaya başladı. Elbette burada benim NATO medyası olarak tabir ettiğim basınımızın da önemi çok büyük. Kafa karıştırmaya, algı yaratmaya yönelik haber bombardımanına aralıksız devam ediyorlar. İran'da gerçekten neler olduğunu bu videoyu izleyerek daha iyi algılayabileceğinizi düşünüyorum. Yalanlara inanmayın. Şunu belirtmek istiyorum, asla İran'daki Molla rejimi taraftarı değilim ve artık değişmesi gerektiğini, ama bunun İsrail ve ABD eliyle değil, İran halkının özgür iradesiyle olması taraftarıyım. Aksi halde hem tüm Orta Doğu hem de Türkiye bundan çok ama çok büyük zarar görür. Gördüğünüz gibi yine özel bir içerikle karşınızdayım. Sizlerden ricam videoyu beğenmeniz, abone olmanız ve kısa da olsa bir yorum yazarak beni desteklemeniz. Yapan herkese samimi teşekkürler. Uzatmadan devam edelim. Eylemlerin başlamasının üzerinden yaklaşık 15-16 gün geçtiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Süreç ilk etapta barışçıl protestolarla başladı, ancak ilerleyen günlerde ABD istihbaratı ve İsrail istihbarat servisi Mossad'ın kışkırtmalarıyla özellikle küçük şehirlerde ve kırsalda şiddet eylemleri ortaya çıktı. Bu şiddet dalgası geçtiğimiz hafta itibariyle Tahran'a kadar uzandı. Bunun ardından dün Ayetullah Hamene'in ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun çağrısıyla bugün destek yürüyüşleri organize edildi ve rejim yanlıları sokağa indi. Öncelikle şu tespiti net biçimde yapmak gerekiyor. Bugüne kadar İran'da kitlesel eylemler daha çok hayatını kaybeden güvenlik güçlerinin cenazeleri sırasında görülüyordu. Ancak bu kez çok daha organize, çok daha geniş katılımlı bir tablo ile karşı karşıyayız. Hamene'in ve devrim muhafızlarının çağrısının sahada son derece güçlü bir karşılık bulduğunu açıkça söylemek görüntülere bakarak da gayet mümkün. Bu noktadan başlamak çok önemli. Çünkü özellikle Batı basınında ve bizim basınımızda dahi İran rejiminin devrilmeye çok yaklaştığı, kritik bir eşikte olduğu yönünde yorumlar yapılmaya devam ediyor. Bu yorumlar bazı bölgelerde yaşanan sınırlı ve kitlesel olmayan şiddet olayları üzerinden üretiliyor elbette. Ancak bugün gelinen noktada İran'daki manzaranın bambaşka olduğunu hem Batı basını hem de bizim NATO basını artık net bir şekilde zorunlu olarak görmeye başladı. Başta Tahran olmak üzere İsfahan, Meşhed, Yezd ve Erdebil gibi birçok şehirde eş zamanlı yürüyüşler düzenlendi. Bazı şehirlerde bu yürüyüşler sabah saatlerinde başladı. Bu tablo bize şunu gösteriyor. İran'da ne zaman bir protesto dalgası başlasa bu son 15-20 yıla baktığımızda ve genellikle 3-4 yılda bir benzer kitlesel hareketlerle karşılaşıldığını net bir şekilde görebiliyoruz. İran yönetimi bu süreçleri kimi zaman uzlaşmayla, kimi zaman çok sert, şiddet içeren eylemleri bastırarak bir şekilde kontrol altına almayı başardı. Son dönemde yaşanan olaylarda ise şiddet eylemlerinin kitlesel bir karakter kazanmadığını gördük ve biliyoruz. Buna rağmen çok sayıda İran güvenlik mensubu hayatını kaybetti. Bu yönüyle yaşananlar önceki protesto dalgalarına benzemiyor dostlar. Bu biraz daha karışık. Ancak buna rağmen İran Devrim Muhafızları Ordusu ya da İran ordusu sahaya geniş çaplı bir askeri yığınakla inmedi. Müdahaleler daha çok polis ve BESİÇ güçleri üzerinden yürütüldü ve şiddet eylemcilerine yönelik nokta operasyonlar düzenlendi. Bakın, halkın geneline, protesto yapanların tamamına değil, şiddet eylemi yapan ufak bir grup. Dün gece yarısı itibarıyla da Mossad ve ABD istihbaratı tarafından desteklendiği net bir şekilde tespit edilen, eylemleri organize eden ya da şiddete karışan isimlere yönelik benzer operasyonlar ülke genelinde gerçekleştirildi. Çok sayıda şiddet yanlısı protestocu yakalandı. Burada İsrail açısından kritik bir kayıp ortaya çıkıyor.
Çünkü yakalanan bu kişilerin büyük bölümü Mossad tarafından istihbarat ve lojistik olarak desteklendiği için İran içindeki Mossad hücreleri de fiilen deşifre olmuş oluyor. İran güvenlik birimleri bu yapıları bu şekilde ortaya çıkarttı artık. Bugün gelinen tabloda gördüğümüz şu: İran halkı milyonlar halinde sokakta. Son yıllarda görülmemiş büyüklükteki kalabalıklar söz konusu. Bu da İran'da devlete, hükümete ve rejime olan desteğin sanılandan, bizim basınımızın lanse ettiğinden çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Elbette muhalif kesimler var. Ancak sahadan gelen bilgiler ve görüntüler yönetime muhalif olmasına rağmen bu destek yürüyüşlerine katılanların sayısının oldukça fazla olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü bu insanlar protesto adı altında yürütülen şiddet eylemlerine açık bir şekilde karşı çıkıyor. Bu ayrımı çok iyi yapmamız gerekiyor. Şimdi asıl kritik soruyu sormamız lazım. Bundan sonra ne olacak? Bu destek yürüyüşlerinin ardından gündeme gelecek başlıkların başında ABD'nin tehditleri var. ABD Başkanı Sarı Kafa Trump askeri seçeneklerin masada olduğunu açıkladı, her zaman olduğu gibi. Peki bu kadar güçlü bir iç destek tablosundan sonra ABD askeri bir adım atmaktan vazgeçebilir mi? Bu ihtimal masada, vazgeçecek gibi. Trump'ın derdi ona yeter, ancak ABD ve İsrail açısından askeri müdahalenin bir de tehlikeli riskleri var. Şimdi yeniden İran'a yönelik bir saldırı ya da farklı bir cepheden girişilecek bir operasyon İsrail ve bölgedeki Amerikan üslerine çok daha sert karşılıklar doğurabilir. Batı ve İsrail basınında bu ihtimalin hem askeri hem ekonomik olarak çok ağır sonuçlar doğuracağı net bir şekilde yazılmaya başladı. Kısaca Amerika bu belaya bulaşmak istemiyor. İsrail Devlet Televizyonu'na göre Başbakan Benjamin Netanyahu, İsrailli bakanlara ve yetkililere İran'a yönelik olası operasyonlar hakkında basına konuşmamaları yönünde bir yasak talimatı verdi. Bu yasak, şiddet eylemlerinin sönümlenmesi ve askeri seçeneğin geçici olarak arka plana itilmesiyle ilişkilendiriliyor. Başlangıçta bu protestoların İran rejimini devirebileceği, hatta askeri bir müdahalenin doğrudan rejim değişikliğine yol açabileceği iddia ediliyordu. Ancak İsrail basınında bu konuda da geri adımlar ve geri vitesler görülmeye başladı. İsrailli Kanal 12 uzmanlarından Ehud Yari yaptığı açıklamada bu protestoları abarttık diyerek izleyicilerden özür diledi. İran'daki rejimin çöküş ihtimalinin İsrail medyasında gereğinden fazla büyütüldüğünü de açıkça kabul etti, tıpkı bizim medyamız gibi. Tüm bunların üzerine milyonların katıldığı rejim yanlısı yürüyüşleri de gördüğümüzde ABD ve İsrail'in askeri seçeneği en azından şimdilik geri plana atma ihtimali oldukça kuvvetli görünüyor. Peki bunun yerine ne gelecek? Diplomasi mi, baskı mı, yeni örtülü operasyonlar mı? Kısaca Orta Doğu'da alışık olduğumuz gündelik şeyler. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı dün bu soruya çok dikkat çeken bir yanıt verdi. Tahran'daki büyükelçilere ve misyon şeflerine hitaben yaptığı konuşmasında da şunları söyledi. İran savaşa da müzakereye de açıktır. Önleyici bir savaş gündemimizde yok. Ancak adil, eşit haklara dayalı ve karşılıklı saygı temelinde bir müzakere mümkündür. Bu oldukça önemli bir mesaj, çünkü İran hiçbir zaman müzakere kapısını tamamen kapatmamıştı. Ancak bu kez sahadaki tablo masadaki dengeleri de kökten değiştirmiş vaziyette ve asıl soru artık şu: Batı bu yeni dengeyi okuyabilecek mi, yoksa bir kez daha yanlış hesap mı yapacak? Bunu çok yakında öğreneceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.